Meizu 18 Pro herkesin merak ettiği değil ama Meizu severlerin çok merak ettiği bir telefon. İşte bu videomuzda bunu inceleyeceğiz. Selamünaleyküm dostlar. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerimize olsun. Videonun başında dediğim gibi birçok insanın çok fazla bilmediği ya da merak etmediği bir telefon. Ama Meizu severlerin benim gibi geçmişte özellikle Meizu kullanmış insanların çok fazla merak ettiği bir telefondu. Güzel bir telefonmuş be kardeşim. Adamlar yapmış, gerçekten yapmış. Baya amiral gemisi sınıfında bir telefonmuş. Eldeki duruşu, ekran kalitesi, kamera kalitesi, öz çekimde 4K video olayı çok önemli, çok önemli. Öz çekimde 4K video olayı var ve ultrasonik parmak izi okuyucusu. Çok hızlı bir parmak okuyucusu var ve donanımı zaten çok güçlü. Dolayısıyla rahat amiral gemisi bir telefon. Hadi o zaman fiziksel özellikleriyle başlayalım. Şimdi telefonumuzun öncelikle fiziksel olarak şunu söylemek istiyorum. Kutusu var fakat bende kutusu yok. Kutusuz aldım telefonu. Kutusundan zaten sadece bir tane Type-C kablo çıkacaktı. Başka da bir şey çıkmıyor. Telefona önden baktığımızda ekranı delen bir kamerası ve hemen üzerinde bir ayza ızgarası var ve Edge ekran olduğunu hemen görüyoruz. Gerçekten Edge ekranları ben seviyorum ve gözüme çok güzel gözüküyor. Sağ tarafa çevirdiğimiz zaman ses açma kapama tuşu ve güç tuşu. Sol tarafa çevirdiğimiz zaman herhangi hiçbir şey yok. Metal bir kasa olduğu için sadece anten çizgileri gözüküyor. Üst tarafa geldiğimiz zaman gene anten çizgileri gözüküyor ve ikinci mikrofon deliği mevcut. Alt tarafa geldiğimiz zaman ortada Type-C yuvası, sol tarafında SIM yuvası. SIM yuvamız çift simli, herhangi bir hafıza kartı takılmıyor ve SIM yuvasında bir contamız mevcut. Sağ tarafında ise hemen ana mikrofon deliği ve hoparlör ızgarası mevcut. Alt taraftan çıkan ses ve ahizeden çıkan ses sayesinde iki tane hoparlörümüz mevcut. Arka tarafa geldiğimiz zaman arka tarafta bir sürü kamera varmış gibi gözüküyor. Halbuki öyle bir şey değil. Ana kameramız var, geniş açı kameramız var, 3x optik zoom yapan kameramız var, 3 boyutlu mesafe algılayan yani ToF sensörü bir kameramız var. Hemen üstünde kamera gibi gözüken yer aslında kamera değil. Orada bir sensörümüz var ve alt tarafta gene kamera gibi etrafında da halka olan kısım flash. Ve tabii ki orada 6 tane flash'ımız var. Yani bayağı güçlü bir flash'ımız olmuş oluyor. Arka tarafında başka bir şey yok ve elimdeki telefon şu an mavi renk. Çok güzel bir renk. Gerçekten bence en güzel rengi bu. Bunun bir beyazı var. Hiç hoşuma gitmedi. Bir de grisi var. Grisi de hiç fena değildir ama tabii ki burada zevkler ve renkler işin içine giriyor. Telefonun yüksekliği 162,5 mm, genişliği 73 mm ve kalınlığı 8,1 mm. Tabii ki metal bir kasa. Ön taraftaki cam Gorilla Glass 6. Fakat arka tarafın cam mı plastik mi olduğu ile alakalı bir bilgi yok. Fakat bu telefonun tabii ki arka kapağı plastik olamaz. Tabii ki bir camdır ama Gorilla Glass mıdır nedir onunla alakalı bir bilgim yok. SIM kartının oradaki conta sayesinde de bir suya karşı dayanıklılık durumu var. Fakat kendi sitesinde de herhangi bir su sertifikası görmedim. Yani bunu alacak olanların biraz suya karşı dikkat etmeleri gerekir diye düşünüyorum. Ön ekran ve arka kapak yuvarlatılmış köşe olduğu için sanki 8,1 mm değil de daha inceymiş gibi bir havası var. Gelelim ekrana. Edge bir yapıya sahip. Gerçekten bakmaya doyamadığım güzel bir ekranı var. 6,7 inçlik bir ekran boyutu var ve Super AMOLED bir ekran. HDR10 Plus destekli, 120 Hz tazeleme hızı ve 240 Hz dokunmatik panel hızı var. Normalde elinize ayarladığınız zaman 420 nits'e kadar çıkıyor. Bu çok parlakmış gibi gelmiyor. Fakat bana çok parlak geldi. Enteresan. Sanki 420'den daha fazlaymış gibi. Psikolojik olabilir. Yani ekran o kadar güzel ki sanki 420'den büyükmüş gibi geliyor. Fakat güneş altında 1300 nits'e kadar çıktığı söyleniyor ki iPhone 13 Pro Max ya da S21 Ultra'nın maksimum parlaklığı da 1500 nits'ti. Yani neredeyse onlar kadar parlak bir ekrana sahip bu telefon. Ve iPhone 13 Pro Max'ten çok daha iyi olan fakat S21 Ultra ile aynı klasmana oturan bir ekran çözünürlüğüne sahip. Yani 2K 1440 piksele 3220 piksel. Bu da 6,7 inçlik bir ekranda 526 ppi'lik bir yoğunluk demek oluyor. Yani şu telefona sahipseniz ekranla alakalı hiçbir sıkıntınız yok. Sadece şu olabilirdi. 1 Hz'den 120 Hz'e kadar
Hani seçenek kendisi otomatik ayarlasın. O yok. O yok ama önemli değil. 60 Hz, 90 Hz ve 120 Hz gibi ayar seçenekleri mevcut. Ve 2K ekran çözünürlüğü olmasına rağmen sürekli 2K kullanmak zorunda değilsiniz. 1080p yani Full HD Plus da ekran çözünürlüğünde bu telefonu kullanabilirsiniz. Telefonun kalbine geldiğimiz zaman Snapdragon 888 işlemcimiz mevcut. RAM hafızaya geldiğimiz zaman 828, 8256 ve 12256 seçenekleri var. Ve hafıza tarafı tabii ki UFS 3.1. Kamera özelliklerine baktığımız zaman ana kamera Samsung GN1 sensör kullanıyor. Benim en çok sevdiğim sensör. Neden en çok sevdiğim sensör? Çünkü Vivo X60 Pro Plus ve X70 Pro Plus'ta kullanılıyor. Ve o telefonlarda bu sensörün ne kadar iyi bir sensör olduğunu biliyoruz. Bu sensör 50 megapiksellik 23 mm, normalde 24 mm olur ama bu telefonda enteresan 23 mm'lik bir açıyla kullanılıyor. Yani baktığımız zaman standart telefonlardan biraz daha geniş açıda fotoğraf çekebiliyoruz bu telefonla. Ve bu sensördeki piksel boyutu 1.2 fakat 4 piksel bir araya geldiği zaman 2.4 piksel boyutuna ulaşmış oluyor. Ana kamerada tabii ki OIS var. İkinci kameramız Sony IMX616 sensör kullanan geniş açı kamerası 15 mm yani 130 derecelik oldukça geniş açıya sahip bir kamera. 32 megapiksel ve f2.2 diyaframa sahip. Fakat geniş açıda OIS yok. Üçüncü kameramızda 8 megapiksel f2.4 diyaframa sahip 79 mm. Yani 3.1x, 3.2x optik zoom yapan bir zoom kamerası. 8 megapiksel sizi üzebilir gibi duruyor. Fakat zaten zoom yaptığınız için 8 megapiksel bile aslında bayağı büyük bir fotoğraf anlamına geliyor. Ve bu kameralar sayesinde bu telefonda 8K 30 FPS ya da 4K 30 ya da 60 FPS video kaydı yapılabiliyor. Tabii ki geniş açıda 8K video kaydı yok fakat geniş açıda 4K 60 FPS bu telefonla video kaydı yapılabiliyor. Ön kameraya geldiğimiz zaman 44 megapiksel gibi megapiksel olarak çok büyük bir öz çekim kamerası mevcut. f2.4 diyaframa sahip ve öz çekimde de 4K 30 ya da 60 FPS video kaydı yapabiliyor. Tabii ki fotoğraf ve video testleri kanalda gelecek. Yani 4K çekim yapabiliyor ama ne kadar kaliteli onu da ilerleyen zamanda göreceğiz. Telefonun ses sistemine baktığımız zaman az önce dediğim gibi 2 tane hoparlör mevcut ve mezunun demesine göre 4. nesil bir hoparlöre sahip. Ses kalitesi nasıl derseniz kanalda zaten ses testi geldi. Aslında ekran testi de geldi. Bunlara kanalda bakabilirsiniz. Ses olarak şunu söyleyebilirim. Çok tok bir sesi var. Basslar kuvvetliymiş gibi geliyor. Aslında tisler biraz geri kaldığı için öyle olabiliyor. Yani herhangi bir equalizer ayarıyla bu denge sağlanabilir. Biz equalizer ayarı yapmadan test yaptığımız için bunu böyle söyleyebiliyorum. Fakat çok temiz, çok güçlü bir sesi var. Bu konuda bu telefonu alacak olan insanların içi çok rahat olabilir. Telefonda zaten fiziksel olarak baktığımız zaman herhangi bir kulaklık girişi yoktu. Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC bu telefonda mevcut ve bu telefondaki parmak izi okuyucusu ekrandan parmak izi okuyucusu ve mezunun demesine göre inanılmaz hızlı okuyor. Ultrasonik bir parmak izi okuyucusu. Biz ultrasonik parmak izi okuyucusunu aslında S21 Ultra'larda da gördük. Fakat en hızlı gördüğümüz ultrasonik parmak izi okuyucusu Sharp Aquos R6'daydı. Peki bundaki ultrasonik ne kadar hızlı? Normalde ekrandan parmak izi okuyucularını durmak zorunda kalırsınız. Göstereyim. Hızı bu. Mesela şu an açık. Sadece şu hareketi yapacağım. Bu kadar. Çok hızlı okuyor. Yeter ki tam doğru yere parmağınızı dokundurun. Bakın bir daha deniyorum. İnanılmaz hızlı. Bugüne kadar gördüğüm en hızlı parmak izi okuyucularından birincisi Sharp Aquos R6 idi. Bu da onun kadar hızlı. Yani tepeye bu iki tane telefonu koyabilirim. Telefonun pil tarafına geldiğimiz zaman 4500 mAh'lik bir pil var. Peki kutusundan çıkmıyor ama 40 wattlık bir adaptörle şarj edilebilir. Yani 15 dakikada %40'a çıktığını, 50 dakikada %100 şarj olduğunu söylüyor firma. Ve bu telefonun kablosuz şarj desteği de 40 watt. Bu da iyi. Ve ters şarj özelliği yani başka telefonu şarj etme özelliği de 10 watt. Peki hocam hiç deneyimlemedim mi diye soracaksınız. Evet, fotoğraf testlerine aslında başladım. Fotoğraf testlerinde iPhone 13 Pro Max'e karşı yarıştırıyorum şu an bunu. Fena değil gibi duruyor. Çok sağlam soğutma sistemi olduğu söyleniyor kendi sitesinde Meizu tarafından. Şunu söyleyebilirim. Pil testlerinde telefon çok ısındı. Yani birkaç tane test yaptım, tam bitmedi ama enteresan. Ya çok iyi soğutma sistemi, gerçekten çok iyi. Bir anda telefonun sıcaklığını dışarı verdiği için çok ısınıyor. Ya da içeride inanılmaz bir sıcaklık oluşuyor yani. Telefon çünkü elde tutulurken rahatsız edecek derecede ısınıyordu. Bir de kamera çekimlerinde şu dikkatimi çekti. Çok enteresan bir şey. Bu telefonda makro çekim modu var. Makro çekim var ama makro çekimde yakınlaştırma da var. Ve bu yakınlaştırma o kadar büyük bir yakınlaştırma oluyor ki hatırlarsanız Oppo Find X3 Pro'da mikroskopik bir kamera vardı. Sadece ve sadece bu işe yarayan bir kameraydı.
İşte bundaki makro çekim modundaki yakınlaştırmalar sayesinde gerçekten mikroskobik bir yakınlaştırma oluyor. Yani bir arının, bir karıncanın inanın gözünün içine kadar çekebilirsiniz bu telefonla. Bu benim çok dikkatimi çekti. Zaten kamera testlerinde bunları size göstermeye çalışacağım. Ve bu telefonda şu an Flyme 9 sürümü yüklü. Telefonun hız olarak zaten işlemciden kaynaklı da çok hızlı olduğunu söyleyebilirim. Dediğim gibi birkaç tane pil testi yaptım. Oradaki rakamları göreceksiniz. Gerçekten çok yüksek rakamlar çıktı. Evet, telefon deli gibi ısınıyor ama telefon gerçekten çok da güçlü gibi geldi bana. Evet dostlar, durum bu. Meizu 18 Pro amiral gemisi bir telefon istiyorsunuz ve Meizu seven bir insansanız bu telefonu aldıktan sonra bir 5 yıl boyunca bir daha telefon almayabilirsiniz. Telefon Çin'den gelen bir telefon. Telefonda herhangi bir Türkçe olayı yok. İngilizce ya da başka dillerde kullanabiliyorsunuz. Fakat ben Türkçe yama yükledim. Kamera uygulaması dahil birçok yer Türkçe oldu. Ayarlar menüsüne girdiğiniz zaman İngilizce sizi karşılıyor. Ama sizin kurduğunuz 3. parti yazılımlar kesinlikle komple Türkçe çalışıyor. Umarım yararlı bir içerik olmuştur. Meizu 18 Pro'yu merak eden insanlar olduğunu biliyorum. Ben merak ediyorsam illaki piyasada merak eden insanlar vardır. Umarım bu merakı biraz gidermişimdir. Testler kanalda gelecek. Kaldı ki ekran ve ses testi zaten geldi. Zaten kamera testleri bayağı uzun sürecek gibi duruyor. Umarım onları da en kısa zamanda bitiririm ve size sunarım. Geldik videonun sonuna. Videonun sonunda bir spoiler vermek istiyorum. İleride gelecek telefon incelemeleriyle alakalı. Şu an elimde şu telefon var. Şöyle göstereyim. Bunun ne olduğunu siz tahmin edin. Ve şu telefon var. Bunun da ne olduğunu siz tahmin edin. İşte ilerleyen dönemde elimdeki incelemelerdeki 2 telefon. Bakalım bunlar nedir, bilenler olacak mı? Dedikten sonra videomuzu sonlandırıyorum. Umarım yararlı bir içerik olmuştur. Her zamanki gibi sizleri Allah'a emanet ediyorum. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın.